Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün iftar sofranıza harika bir ikili tarifim var. Fırında beşamel soslu patates ve yanında da çok güzel soslu tavuk yapacağız. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 1,5 kilogram patates kullanıyorum ve 2 tane de havuç. Siz bütün malzemeleri ev halkınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Patateslerin kabuklarını soydum, havucun da kabuklarını soyup hemen bir yıkayıp getiriyorum. Yıkadıktan sonra patatesleri dilim halinde tenceremize doğrayalım. Şöyle size ne kadar, bakın şu kalınlık yeterli. Bütün patatesleri doğradım. 2 tane havucumuz var. Onu en son doğrayıp ekleyeceğiz. O yüzden havuçları kenarda bırakalım. Şimdi patateslerimizi ocağa alalım. Kapatacak kadar suyla doldurup kaynamaya bırakalım. Bu ön haşlama işlemi. Kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika haşlıyoruz. Yani yarım pişireceğiz patatesleri, tam değil. Kaynamaya başladı. 10 dakika sonra daha önce kabuklarını soyup hazırlamış olduğumuz 2 tane havucumuz vardı. Onları minik minik doğramıştım. Havuçlarımızı ekleyelim ve 5 dakikada havuçlarla birlikte haşlayalım. Çünkü havuçlar çok çabuk pişeceği için fırında daha çok hamur gibi olmaması için son 5 dakikaya ekleyelim. 15 dakikanın sonunda hepsini süzdük tamamen ve kenara aldık. Beşamel sosumuz için gerekli malzemeler: 1 yemek kaşığı dolusu tereyağımızı tavamıza alalım. Yaklaşık 55-60 gram. 2 yemek kaşığı unumuz var. Hemen şöyle gösteriyorum sevgili arkadaşlarım. Unu ilave edip güzelce kavuralım. Yani unu ekledikten sonra biraz böyle köpük köpük olmalı. Size hemen göstereyim. Ama unu sakın rengini döndürmeyin. Rengi açık kalacak. Böyle köpük köpük hale gelmişse tam istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Bu aşamada 4-5 su bardağı kadar sütümüzü ilave edelim. Bu arada sütü siz dengeleyin. Bazı unda çok koyu olabilir, bazılarında 4 su bardağı yeterli olabilir. Şu kıvama getirin. Yaklaşık 4,5 su bardağı sütle ben bu kıvama getirdim. Şimdi bir taşım kaynatalım. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik. İsteğe bağlı, eklemeseniz de olur, eklerseniz çok güzel olur. Ve karabiberimizi ilave edip güzelce karıştıralım ve bir taşım kaynatıp kenara alabiliriz. Beşamel sosumuz harika bir kıvamıyla hazır. Beşamel sosu kenara aldık. Şöyle bir fırın kabı kullanıyorum sevgili arkadaşlarım. Borcam da kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Alt tabanına dolu dolu bir kepçe beşamel sos dökelim. Üzerine haşlamış olduğumuz, daha doğrusu yarım haşlamış olduğumuz patateslerimizi ekleyip üzerine tekrar beşamel sos dönüşümlü olarak toplamda 3 kat olacak şekilde yayalım. Yani patatesi birden ekleyip üzerine beşamel sosu da dökebilirsiniz ama ara katlarına değmeyebilir. Biz riske girmeyelim. 3 etapta patatesi ve beşamel sosu dönüşümlü olarak ekleyelim. Ve 3. katı da ilave ediyorum. Patateslerin hepsini ve havuçları ekleyip elimdeki kaşığın ters tarafıyla güzelce bir düzeltiyorum. Hani boşluk kalmasın ve kalan bütün beşamel sosu da üzerine komple dökelim. Çok lezzetlidir. Alman mutfağında Kartoffelgratin olarak geçiyor. Türk mutfağında patates gratin, sanırım gratin diye geçiyor. Ben bu arada bazen terimleri farklı kullanıyorum. Kusuruma bakmayın. Onu da belirtmek isterim. Şimdi yüzeyine hepsini döktük. Güzelce bir düzeltelim. Hiç boş yer kalmayacak şekilde. Şimdi patatesimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 200 derece fırına pişmeye gönderdik. Böyle kendi kendine yaklaşık bir 35 dakika pişsin. Biz öte taraftan güveçte tavuk sotemizi yapalım. Tavamızın içerisine yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı alalım. Zeytinyağımız kızdıktan sonra 1 kilogram tavuk eti kullanıyorum ama ben tavuk eti olarak but kısmını kullanıyorum. Göğüs de olur, file de olur, fark etmez ama en lezzetli kısmı but kısmı. Ben orayı tercih ettim. Bunu tamamen size bırakıyorum. Onları da jülyen şeklinde
doğrayarak hazırlamıştım. Yağımız kızdıktan sonra tavuğumuzu içine bırakalım ve kapağını kapatıp suyunu salmasını bekleyelim. Ocağımızın derecesi yüksek ateş, onu da belirteyim. Bakın sevgili arkadaşlarım, suyunu saldı. Şöyle bir altın üstünü güzelce karıştırıp tekrar kapağını kapatıyoruz suyunu çekinceye dek. Bu arada gidip gelip bir kere daha karıştırabilirsiniz. Ve tavuklarımız tamamen suyunu çekti. Hatta tavanın dibine de bir tık tuttu. Tam istediğimiz gibi. Bu aşamada 1 yemek kaşığı tereyağımızı ilave edelim. Çok fazla olmasın, yani 40 gram kadar diyebilirim. Tereyağımızı ekledik. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Yani soteleme işlemi yemeğimizin lezzetli olması için çok önemli. Biliyorsunuz ben bütün tariflerimde kurutulmuş biber kullanıyorum. Siz burada acı pul biber de kullanabilirsiniz. Ama kurutulmuş biber çok lezzetli oluyor. İçerisine 4-5 dal kurutulmuş biberi ekledim. Yine tekrar bir soteliyorum. Yani her aşamadan sonra soteleyelim ki lezzetli olsun. Yemeğimiz haşlama değil, sotelenmiş, kızarmış olsun. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığın ucu kadar kekik ve 4 diş ince ince doğrayıp hazırladığım sarımsağımız var. 4 diş kullandım. Onu da ilave edelim. Sarımsağımızın kokusu şöyle burnumuza gelinceye dek soteleyelim. Çok uzun sotelemeyin, sarımsak acı bir tat bırakır. Baktınız ki burnunuza sarımsak kokusu geldi, sotelemeyi bırakın. 1 yemek kaşığı dolusu domates salçamızı da ekleyelim. Tekrar güzelce soteleyelim. Domatesin ekşi tadı tamamen gitmiş olsun. Bunlar minik ayrıntılar ama yemeğinizi yerken parmaklarınızla yiyebilirsiniz. Salçayı ekledikten sonra iyice soteledim. Ve şimdi 1,5 su bardağı ılık suyumuzu sotemizin üzerine dökelim. Şöyle bir karıştırıp kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Hemen belirtiyorum sevgili arkadaşlarım. Bunu bu şekilde de servis yapabilirsiniz aslında. Bu bir çeşit yemek. Bir kapağını kapatın. Bir 15 dakika bu şekilde pişirmeye bırakın. Daha sonra hazırdır. Ama ben her zaman bana sorduğunuz bir şey var. Selva Hanım, kremanın alternatifi var mı diye. Yemeğinize biraz kıvam katmak için 1 tatlı kaşığı una, yarım su bardağı sütle açın. Pürüzsüz bir hale getirin. Daha sonra pişmiş olan sotemizin kapağını açalım. İçerisinden çok az sosundan alıp sütlü karışıma hemen ilave edip karıştıralım. Beklemeyin, hemen karıştırın. Bunu yapmamızın sebebi sütü soteye eklediğimizde kesilme olmasın diye. Tekrar birazcık daha alıyorum, ekliyorum, karıştırıyorum. Sütü ılık bir hale getirdim. Yani birden şok edip kestirmedim. Hani soğuk sütü yemeğe katarsanız süt korkup şak diye kesiliyor. Biz onu alıştıra alıştıra ekledik. Şimdi bu karışımı güzelce sotelenmiş tavuğumuza ilave ettiğimizde kıvamlı bir yemeğiniz oluyor. Bakın sevgili arkadaşlarım. Şimdi bunu 5 dakika kaynatın, kenara alabilirsiniz. Yemeğimiz hazır. Ben bunu tekrar modifiye etmek için bu şekilde de servis edebilirsiniz. Ama tavsiyem bunları porsiyonluk güveçlere pay edip fırınlama işlemi yapın. Bütün yemeklerde, dolmalarda bile fırınlama işlemi yemeğinize %30 artı lezzet katar. Bunu da belirtmek isterim. Hani bazen restoranlara gideriz, hep fırınlanmış gelir önümüze. İşte bunun sebebi lezzeti artırmak içindir. Güveçlere pay ettim. Vermiş olduğum bu malzemeden 4 tane dolu dolu güveç çıktı. Güveçlerimiz hazır. Hemen fırının başına geçelim. Bu arada tam 40 dakikadır da beşamel soslu patatesimiz pişti. 200 derecede. Yüzeyi kızardı gördüğünüz gibi. Şimdi 200 gram rendelenmiş kaşar peynirimiz var. Bu aşamada üzerine boş yer kalmayacak şekilde 200 gram kaşar peynirini komple yayalım. Hepsini yaydım. Şimdi sevgili arkadaşlarım, yemeğimiz tekrar bir 15 dakika daha pişecek. Kaşar peyniriyle birlikte. Yanına da güveçleri ilave ediyorum. 200 derecede 15 dakika daha pişirmeye bırakıyorum her iki tarifimizde. Yani kaşarın pişme halini görüyorsunuz, böyle fokur fokur. Toplamda 50 dakika kadar pişirdik. Beşamel soslu patatesimizi mis kokular eşliğinde fırından çıkardım. Güveçlerimizi patatesi çıkardıktan sonra bir üst rafa aldım. Üstü birazcık daha kızarsın diye.
Onu da 25 dakikanın sonunda fırından çıkarıyorum. Yani şu güzelliğe bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Keşke YouTube'dan size kokusunu da gönderebilsem. İftar soframı hazırladım. Fırında beşamel soslu patates graten. Yanına da tavuklu güveçte kebap diyebiliriz. Soslu oldu, çok güzel oldu. Yanında spangle gördüğünüz videomun kenarında. Onun tarifini de vermiştim dün. Onu da oradan seyredebilirsiniz. Ve hemen doku testine geçiyorum. Ne kadar güzel piştiğini bu şekilde bıçakla kestiğimde anlıyorsunuz. Güzelliğe bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Şahane bir beşamel sos, kat kat patates, içinde havuç, baharatlarıyla çok güzel bir yemektir. Yanına da güveçte tavuklu sos yaptık, soslu tavuk yaptık. Onun da şöyle size kıvamını bir gösteriyorum. Ekmeğinizi batırıp yiyin. Aslında iki farklı yemek, ben kombine yaptım. Siz nasıl istiyorsanız öyle servis edin. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.